Beyaz lekenin o karanlık, bir o kadar da karmaşık dünyasına hep birlikte bir göz atalım mı? Bakalım bu yolculukta özgürlüğün bedeli bizi nerelere götürecek? Başlamadan önce kitap severlerin kanalı Kitaplık Rafına hepiniz hoş geldiniz diyorum. Edebiyatın derinliklerine yaptığımız bu yolculukları kaçırmamak için kanalıma abone olursanız ve bu içeriği beğenirseniz çok sevinirim. Hadi şimdi Beyaz Leke'nin dünyasına dalalım. Ayna kan içindeydi. İnsanın kanını donduruyor değil mi? Daha ilk andan itibaren bir cinayetin ortasına düşüyoruz. Peki ama nasıl bir dünya böylesine vahşi bir şiddete zemin hazırlayabilir ki? Gelin bu sorunun cevabını hep birlikte arayalım. Bu cinayetin yaşandığı acımasız dünyayı anlamak için önce iktidarın kendisine, yani her şeye hükmeden krallığa bakmamız gerekiyor. Krallık adeta demir bir yumrukla yönetiyor ülkeyi. Düşünün ki kitaplar yakılıyor, aklınızdan geçenler suç sayılıyor. Eğer birazcık bile karşı çıkarsanız, sadece hapse atılmakla kalmıyorsunuz, size bir mezar yeri bile çok görülüyor. İşte kahramanımızın nefes almaya çalıştığı o boğucu dünya tam da böyle bir yer. Ve bu baskıcı, karanlık dünyanın tam kalbinde, kendi içinde devasa çelişkilerle boğuşan kahramanımız var, Eftalya Atalar. Eftalya'nın hayatı kelimenin tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda. Gündüzleri sisteme hizmet eden, ödüller alan başarılı bir avukat, geceleri ise o sistemin can düşmanı bir katil. Bir yanda toplumda saygı gören bir nişanlı, diğer yanda siyasi bir mahkum olan babasının intikamını almaya yeminli kızı. Bu ikili hayat onu her an paramparça edebilecek kadar tehlikeli. Bu dünyada iki büyük güç birbiriyle çarpışıyor. Bir yanda demir yumruklu krallık, diğer yandaysa gölgelerde faaliyet gösteren o gizemli direniş örgütü Beyaz Leke ya da kısaca BL. Savaşın tarafları aslında çok net. Krallık, kontrolü sansürle, şiddetle, yasaları kendine göre eğip bükerek sağlamaya çalışıyor. BL ise buna suikastlerle, gizli mesajlarla cevap veriyor. Amaçları özgürlük diyorlar ama kullandıkları yöntemler en az krallığınki kadar karanlık ve acımasız. Üzerinde Biel harfleri işlenmiş o mendilse adeta onların kanlı imzası haline gelmiş. Peki, hikayenin kilit ismi kim? Her şeyi başlatan o adama, BL'nin hapisteki liderine odaklanalım şimdi. Çünkü onun Eftalya ile olan o anlaşılmaz bağı, olayların gidişatını kökünden değiştirecek. Bu adam Tugay Demirçeviker. Düne kadar krallığın göklerdeki kahraman pilotuydu, bugünse yerin 7 kat altındaki bir hücrede yatan en büyük düşmanı ve Bile'nin kurucusu. Güneş ışığı görmeyen ada hapishanesinde tutuluyor olabilir ama karizması, zekası ve tehlikesi o duvarları fersah fersah aşıyor. Tugay ve Eftalya'nın yollarının kesişmesi kesinlikle bir tesadüf değil. Yıllar önce başlayan o Biel imzalı isimsiz mesajlar, bir ödül töreninde küçük bir çocuğun gizemli bir şekilde uzattığı o mendil, hepsi birer yapboz parçasıymış meğer. Ve şimdi bütün o parçalar Tugay Demirçeviker'in hücresinde birleşiyor. Buna kader denmez de ne denir? Vardır bir nedeni, vardır bir izi, vardır bir lekesi. Tugay'ın Eftalya'ya fısıldadığı bu şifreli sözler her şeyi değiştiriyor. Anlıyoruz ki bu savaş sadece siyasi değil, çok daha derin, çok daha kişisel sırlar var işin içinde. Bu leke, ikisinin de geçmişine vurulmuş bir damga aslında. Ve işte o an geliyor. Eftalya geri dönüşü olmayan bir yol ayrımına geliyor. Eski hayatını bir kibrit çakıp yakmak ve kanla, şiddetle dolu yepyeni bir yola adım atmak zorunda kalıyor. BL'ye katılmak öyle sıradan bir üyelik değil. Adeta bir ölüm sözleşmesi imzalamak gibi bir şey. Kurallar çok basit ve asla affetmiyor. İhanetin her türlüsünün bedeli canla ödenir. Eftalya bu sözleşmeyle sadece bir tarafa sadakat yemini etmiyor, hayatını bütünüyle bu karanlık yola adıyor. Ben Adnan Atalar'ın kızıyım. İşte bu sözlerle Eftalya'nın dönüşümü tamamlanıyor. Artık kanunları savunan o ödüllü avukat yok, karşımızda babasının intikamı için kanunları çiğnemeye yemin etmiş bir savaşçı var. Bu sadece krallığa değil, kendi geçmişine de bir meydan okuma aslında. Ve sonunda Beyaz Leke bizi bu temel soruyla baş başa bırakıyor. Adaletin olmadığı bir dünyada özgürlüğün gerçek bedeli nedir? İyilik yapmak için kötülük yapmak ne zaman meşru hale gelir? İşte bu sorular hikaye bittikten çok sonra bile zihnimizde dönmeye devam ediyor.